Türkiye'de gerçek anlamda tam bir modern ulus oluşamamıştır. Zayıf olarak ortaya çıkan Cumhuriyet'ten bugüne kadar iki ana akım karşı karşıya gelmiştir. Fazla kültürel ve ideolojik hazırlığı olmadan yukarıdan aşağıya bir ulus devlet kurmaya çalışan cumhuriyetçiler, öteki tarafta ise bu gerçek bir burjuva devrimi olmadığı için muhafazakar bir tabana sahip olan İslamcılar, Türkiye'nin son 50 yıl içerisindeki siyasal haritasını bu iki grup arasındaki gerilim belirledi. 1923 yılında Cumhuriyet'in kurulması, Türkiye'nin modern ulus devlet olma yolunda son derece önemli bir adımdır. Ancak Türkiye gerçek anlamda tamamıyla bir ulus devlet olamamıştır ve uluslaşma yaşayamamıştır. Bunu anlamak için şuna bakmak gerekiyor. Eğer Alevilerle Sünniler arasında bir çatışma varsa, eğer Türk ve Kürtler arasındaki bir gerilim varsa, bu olgular gerçek bir uluslaşmanın olamadığının işaretidir. Çünkü eşit yurttaşlık düşüncesi bütünüyle yerleşmiş durumda değildir. Ulus devlet esas olarak eşit yurttaşlık ilkesine dayanır. Şimdi Orta Çağ'daki toplumların şöyle bir özellik vardı. Devletin dayandığı ideolojik çimento dindi. Fakat burjuva aydınlanmasının sonucu olarak orada 3 önemli olgu yaşandı. Birincisi, insanların aklı, Avrupa'da diyelim, kilisenin dogmalarından kurtuldu. İkincisi, devletle din birbirinden ayrıldı. Din kamusal alanın dışına atıldı, siyasal alanın dışına atıldı. Öyle ki dini siyasal amaçlarla kullanacak bir hareket ortaya çıkamıyor. Üçüncüsü de din özel inanç haline, Almanca söylemek gerekirse Privatsache haline getirilmiştir. Yani dolayısıyla orada esas olarak eşit yurttaşlık ilkesi temel ilke haline gelmiştir. Şimdi daha önceden Orta Çağ'daki devletler kutsal kitapları temel alırken ulus devlet kendi anayasasını temel almaya başladı. İnsanların kendi yapmış oldukları anayasaya göre yönetilmeleri gündeme geldi. Ve burada da tabii eşitlik ilkesi en önemli ilke haline geldi. Fakat bunu Türkiye'de henüz göremiyoruz. Çünkü Türkiye'de henüz tam bir eşitliğe geçmiş bir toplum sayılmayız. Diğer taraftan Türkiye'de siyasal kültür çok sorunlu bir kültür. Neden? Çünkü Alevileri ve Kürtleri görmezden gelerek bir siyaset uyguluyoruz. Olacak iş değil. Ya bir toplum içerisinde yaşarsan, ortak iyiyi bulmak için toplumun bir kesimini dışta bırakırsan, o toplumda bir siyasal istikrar uzun vadede sağlayamazsınız. 12 Eylül askeri faşist darbesinden sonra Diyarbakır'daki Kürtler büyük işkencelere maruz kaldılar ve o işkencelere maruz kalanlar hapishaneden çıktıktan sonra dağlara koştular ve Kürt kimliğine sarıldılar. Kürtler kendi kimliklerine koştular, kendi kimliklerine sarılmaya başladılar. 12 Eylül'den sonra ise Türk sol hareketi büyük bir yenilgiye uğradığı için benim gözlemlediğim özellikle Avrupa'da şöyle bir durum. Türk solcuların önemli bir kesimi de Türk kimliğinden kaçar, Türk kimliğinden utanır bir hale geldiler. Ben de ilk dönemlerde böyle bir duruma düşmüştüm. Fakat yıllar önce bunu düşündükçe bunun ne kadar eksik olduğunu gördüm. Şimdi bana göre Türkiye'de milliyetçi ve
ırkçı olmayan bir yurtseverliği geliştirmek gerekir. Şimdi bunu nasıl temellendirebilirim? Şimdi 200 yıl önce ulus devlet düşüncesi, milli kimlik bilinci toplumun nüfuzuna işlememişti. Mesela bir örnekle şöyle izah edebilirim. 1848'de Fransız Cumhuriyetçileri İtalyan Cumhuriyetçileriyle ittifak kuruyordu. Fransız ordusu devleti eğer İtalya'daki Cumhuriyetçileri bastırmaya yöneldiyse Fransız Cumhuriyetçileri kendi devletine karşı duruyordu. Yani Cumhuriyetçiler arasında enternasyonel bir dayanışma vardı. O zaman ulus bilinci, milli kimlik henüz bugünkü kadar toplumun nüfuslarını işlemiş değildi. Fakat bugün aradan 150 yıl geçmiş, ulusal kimlik tüm toplumların en ücra hücrelerine kadar işlemiş durumda. Dolayısıyla burada milliyetçi olmayan, ırkçı olmayan bir yurtseverliğin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu şekilde sağlıklı bir şekilde Türk kimliğini ve Kürt kimliğini dikkate alan bir devletin yaratılması mümkün olabilir. İki tane örnek vereceğim. Birincisi 1917 Lenin Nisan tezleri. Bakın orada Lenin ileri sürmüş olduğu tezlerle 3 şey getirdi. Barış askerler için, toprak köylüler için, ekmek işçiler için. 3 toplumsal kesimin isteklerini yerine getiren bir sloganla çok kısa zamanda iktidar olmayı hedefledi. Hatta Lenin'e sen sayıklıyor musun ya? Nereden iktidar alabileceksin? Gücün nedir? Ama çok kısa zaman içerisinde uygulamış olduğu doğru siyasetle iktidarı ele alma başarısını gösterebildi. Dolayısıyla önce mücadele içerisinde irade ortaya koyup denemek lazım. Denemeden sonra ancak insan başarısız olabilir. Ama daha hiçbir şeye girişmeden baştan itibaren sıfırdır demesi teslimiyetten başka bir şey değil yani. Aynı zamanda şunu da anımsamak isterim. Yıllar önceydi bir Cesur Yürek bir filmi. Orada bir kralın söylediği sözü burada anımsamak isterim. Kral şöyle söylüyordu. Bir kral için, bir politikacı için içinden çıkılmayacak sorun yoktur. Eğer soruna çözülemiyorsan zaten kral olamaz. Şimdi tabii burada anlatmak istediğim şey içinden çıkılamayacak siyasal sorun yok. Eğer doğru çözümler üretilebilirse. Ama bunları baştan reddetmenin yanlış olduğunu burada vurgulamaya çalışıyorum. Son söz olarak bir şey söyleyip burada kapatmak istiyorum. Yılgınlığa ve umutsuzluğa düşmek gerekmez. Bertolt Brecht'in güzel bir sözü var. Tam umutsuz olduğumuz dönemde umuda ihtiyaç var. Bu son derece önemli. Tabii bu boş umutlar değil. Kastetmek istediğim kendi pratik etkinliğine dayanan umut. Boş vaatlere dayanan umut değil. Pratik çalışmalara dayanan umuttan bahsediyorum. Kendi pratiğine güvenirsen, bu benim kendi yaşamımdan aldığım örnek, umudun tükenmez yani. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.